Beyaz eşyaların plastik kısımlarını, mesela buzdolabı, bulaşık makinesi, fırın, mikrodalga fırınlar, hele ki klimalar zamanla sararıp kötü bir görüntü oluşturuyor. Diğer sert plastik eşyaları, mesela elektrik anahtarlarını, prizlerini ya da ev aletlerini ve özellikle spor ayakkabılarının sararan lastik kenarlarını aslında beyazlatabilirsiniz. Bu işlemler için Plastofate isimli bir ürünü kullanabilirsiniz. Yeni çıkmış bir ürün. Ama biz çok daha ucuz fiyata aynı işi yapan hidrojen peroksiti kullanacağız. Hidrojen peroksit endüstrinin birçok alanında üretim süreçlerinde farklı volümlerde kullanılır. Mesela 10 volüm %3'lük kısmı halk arasında oksijenli su olarak bilinir ve mikrop öldürücü olarak kullanılıyordu. Gerçi şimdilerde kullanımı terk edildi. Aklıma gelmişken oksijenli suyu saksı bitkilerindeki mantar ve küflerin öldürülmesinde ve çiçek açan bitkilerin coşturulmasında da kullanabilirsiniz. 20 volüm %6 ve 30 volüm %9'luk ürün saç boyamada açıcı olarak kullanılıyor. 40 volüm ise %12'lik olanlar tekstilde ürünlerin beyazlatılmasında kullanılıyor. 50 volümde saf hidrojen peroksittir. Beyazlatma işleminde en başarılı sonuç 40 volüm olan %12 ile alınıyor. Elimde saç boyasından kalan 30 volüm %9'luk olduğu için ben işlemi onunla yapacağım. Merak edenler arada ne fark var diye soracak olurlarsa 40 volüme göre işlem süresi 2-3 kat daha uzuyor. Bu sebeple sizler satın alırken %40'lık olanı alın. Satın alma linkini de video açıklamalarına ekliyorum. Oradan bakabilirsiniz. İşlemi havadar bir yerde yapın. Ellerinize eldiven giyin ve gözlerinizi de koruyun. Tabii işleme başlamadan önce neyi beyazlatacaksanız artık bu ürünleri her türlü kirden, tozdan, yağdan arındırmalısınız. Bunun için deterjanlı suyla yıkayıp sonrasında karbonat ve sirke karışımı ile silerseniz yüzeyi daha iyi temizlemiş olursunuz. Eğer temizleme işlemini yetersiz veya eksik yaparsanız bazı yerler lekeli veya dalgalı kalıyor. Yine aynı şekilde bu hidrojen peroksitin ucuzları da var. Yani bunlar da herhalde düşük kalite olduğundan dalga bırakıyor. Hidrojen peroksit normalde sıvıdır. Ancak sıvı ürün su gibi akıp gideceğinden uygulama kolaylığı bakımından saç açıcı oksiden krem formunu kullanacağım. Tabi sıvı olanlar elbette daha etkili. Evet, şimdi daha önce uygulama yaptığım ve uygulama yapılmamış spor ayakkabılar arasındaki farkı görüyorsunuz. Yine aynı şekilde buzdolabının plastik kısmına yaptığım uygulamada da farkı görebilirsiniz. Resmen yeni olmuştu kenarları. Burada ise dijital derecenin uygulama yapılmış ve yapılmamış yerleri arasındaki farkı ve evimizdeki direkt güneş ışığı gören bir elektrik prizinin nasıl beyazladığını görebilirsiniz. Uygulamayı diş fırçasıyla yapacağım. Siz de başka bir fırça çeşidi veya bir bez parçası ile de yapabilirsiniz. Çok şart olmasa da bu şekilde önceden bir streç film hazırlıyorum. Hidrojen peroksit uçucu olduğundan buharlaşıp gidebilir. Bunu engellemek için uygulama sonrasında hava almayacak şekilde kapatacağım ve sonrasında da güneş ışığına bırakacağım. Evet, şimdi uygulamaya başlıyorum. Kullandığınız hidrojen peroksit volüm derecesine göre 3-4 saat veya duruma göre bir gün bekletmeniz gerekebilir. Benimki tabi düşük volüm olduğu için mecburen bir gün bekleteceğim. Tabi ayakkabının diğer tarafını da arada bir güneşe çevirmeniz lazım.
Evet, şimdi bir gün geçti ve durumuna bir bakalım. Arkadaşlar, tam istediğim beyazlığa gelmedi. İkinci kez uygulama yapıyorum. Evet, tekrar güneşe koyalım. Evet, ikinci günün sonundayız ve şimdi tekrar açıp bakalım. Evet, güzel olmuş. İşte şimdi tam istediğim beyazlığa geldi. Çoğu zaman buzdolabı gibi büyük parçaları elbette güneşe çıkarmak mümkün olmadığından uygulamayı ev içinde yapmak zor oluyor. Eğer cihazların kapaklarını sökebiliyorsanız söküp güneşe koyun. Böylece zaman kazanırsınız. Ama sökemiyorsanız yapacak bir şey de yok. Bu durumda uygulamayı 3-5 kez tekrarlamanız, belki de daha fazla tekrarlamanız gerekebilir. Kısaca istediğiniz beyazlığa gelene kadar devam etmelisiniz. Peroksiti belli aralıklarla yeniden sürmelisiniz uçluğu için. Streç filmde elimde yok, saramam diyorsanız da illa sarmak şart değil. Mesela burada gördüğünüz gibi streç filmle sardığım yer ile sarmadığım yer arasında aslında çok az bir ton farkı var. Bu ton farkı videoda anlaşılamayacak kadar az. Ancak canlı gözle görebiliyorum ben. Uygulama yapılacak yüzeyler fazla ise bu hidrojen peroksitin benim gibi böyle küçük ambalajını değil de büyük ambalajını almak çok daha karlı olacaktır. Hidrojen peroksit 1 litre olarak da satılıyor. Unutmadan söyleyeyim, bu görselde gördüğünüz gibi hidrojen peroksitin uyguladığınız yüzeydeki yazılar silinmez, zarar vermiyor. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur, beğenmişsinizdir. Videoyu bitirmeden merak edenler için bu sararma neden oluyor sorusuna kısaca cevap vereyim. Plastik malzemelere yanmazlık özelliği kazandırmak için içerisine brom katkı katılıyordu. Bir müddet sonra genellikle güneş ışığına daha çok maruz kalan plastiklerde bromun plastik içinden yüzeye çıkarak ürünün sararmasına sebep oluyordu. Gerçi son zamanlarda sararmanın olmaması için artık brom yerine ultraviyole stabilizatörler, yani ışın dengeleyici maddeler plastiğe katılıyor. Bazı plastiklerde kullanılan brom miktarı yüksek oluyor ve bu durumda yıllarca brom çıkışı devam edebiliyor plastiğin yüzeyinden. Bu sebeple uygulama yaptığınız yüzeyde 1-6 ay sonra hafiften bir sararma görürseniz sararma hızlanmadan tekrar bir hidrojen peroksit sürerek hızlıca beyazlatabilirsiniz. Bu kadar. Bir başka videoda farklı konularda karşınızda olana dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın.